İsrail yine sözde yardım noktasına giden Gazze'lilere saldırdı. Biz İran'la İsrail arasında yaşanan o 12 günlük savaşın ateşkesle sonuçlandığını konuşuyoruz ama işte yardım noktasına giden Gazze'lileri de vurmaya, Gazze'de hayatta kalmaya çalışan sivilleri vurmaya İsrail devam ediyor. İşte iki ayrı noktada yapılan saldırılarda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail'in sözde insani yardımı yine ölüm tuzağına dönüştü. Bu sefer saldırı Gazze'nin iki ayrı noktasına gerçekleşti. Refah ve Selahattin Caddesi'ndeki yardım dağıtım merkezinde bekleyen Filistinliler, İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef oldu. Bir lokma yemeğe ulaşmak isteyen onlarca Filistinli hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi yaralandı. Aileme ve kardeşlerime yemek götürecektim. Yaralandım. Çok fazla ateş vardı. Tarifi çok zor. Kan tadı olan bir yemek bu. Bölgede yardımların dağıtımını tamamen kontrolü altına alan İsrail, kendi güdümündeki Gazze İnsani Yardım Vakfı üzerinden dehşet saçıyor. Gıda yardımlarını tuzak olarak kullanarak sivilleri hedef almaktan çekinmiyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı sözde yardımların başladığı 27 Mayıs'tan bu yana dağıtım bölgelerinde 450'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini, en az 3600 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail Gazze'ye bomba yağdırmayı da sürdürüyor. Şeridin dört bir yanındaki sivil yerleşim yerleri vuruldu. Bu saldırılarda da çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Öte yandan İran'la İsrail arasında ateşkes ilan edilmesi Gazze'lilere barış için umut getirdi. Gazze'liler ateşkes için dünyaya çağrı yaptı. İsrail-İran savaşını sonlandıranlar Gazze'de 3 yıla yakındır süren bu vahşeti de bitirebilir. Her gün katliam, çocuklar, yaşlılar katlediliyor. Altyapı, eğitim, sağlık sistemi paramparça. Gazze'de var olan her şey yok ediliyor. Ancak İsrail hükümeti nefret söylemlerini sürdürüyor. Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi X hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de saldırıların arttırılması ve Gazze'lilerin tehcir ettirilmesi çağrısında bulundu.